Merhaba. Bugün hepimizin aklına o meşhur dik üçgenle kazınmış bir ismin Pisagor'un ardındaki sır perdesini aralayacağız. Ama baştan söyleyeyim, bu yolculuk formüllerin çok ötesine, ruhun ve evrenin derinliklerine uzanan bir keşif olacak. Ve asıl soru da bu zaten. O bildiğimiz geometrik ispatın aslında sayılarla evreni, müzikle ahlakı birleştiren o kadar derin, o kadar esrarengiz bir felsefenin sadece görünen yüz olduğu hiç aklınıza gelmiş miydi? Hadi o zaman başlayalım. Pisagor'un içindeki o inanılmaz ikilemi, o zıtlıkların uyumunu keşfederek işe koyulalım. Çünkü bir yanda mantığın ve ispatın mutlak ustası var, diğer yandaysa ruhunun önceki hayatlarını hatırladığını iddia eden bir mistik. İşte Pisagor'un iki yüzü tam karşımızda. Düşünsenize, takipçileri için o, bir yandan sayıların soğuk ve mutlak mantığına hükmeden bir dahi, diğer yandan ise sesinin kudretiyle en vahşi hayvanları bile sakinleştiren yarı ilahi bir bilgeydi. Yani aynı bedende hem aklı hem de ruhu en uç noktada temsil ediyordu. İşte bu sözler onların bütün felsefesinin tam da kalbinde yer alıyor. Beden, ruh için geçici bir sürgün yeri, bir arınma mabedi. Bu inanç, Pisagorcu yaşamın her anına, koydukları her kurala nüfuz eden bir kılavuz gibiydi aslında. Peki bu felsefeyi tam anlamıyla kavramak için ne yapmalıyız? Onların her eylemin kozmik bir anlama büründüğü, o inanılmaz disiplinle örülmüş günlük yaşam ritüellerine bir göz atmalıyız. Güneşin doğuşuyla başlayan bu adımları bir düşünün. Ama sakın aldanmayın, bu basit bir yapılacaklar listesi değil. Bu, ruhu ve zihni saflaştırmak için özenle tasarlanmış bir mekanizmaydı. Onlar için her an, daha yüksek bir farkındalığa ulaşmak için bir basamaktı. Yaşamlarını şekillendiren bu katı kurallara bir bakalım. İlk bakışta biraz garip, hatta anlamsız gelebilecek kurallar değil mi? Ama yüzeyde basit görünen bu yasakların her birinin ardında, şimdi göreceğimiz gibi çok derin sembolik anlamlar ve ahlaki dersler gizliydi. İşte Pisagorcu bilgeliğin o esrarengiz dilinden bir örnek. Size soruyorum, bu ne anlama geliyor olabilir? Emin olun bu sıradan bir mutfak tavsiyesinden çok daha fazlası. Ve işte sır perdesi aralanıyor. Bu, onların semboller aracılığıyla ahlakı öğretme sanatıydı. Gündelik eylemleri evrensel hakikatlere dönüştüren bir tür şifreleme metodu. Yani onlar için fiziksel dünya, ahlaki evrenin bir aynası gibiydi. İşte, sembolik dilin bir başka harika örneği. Yine sıradan bir eylem, yine ardında yatan çok derin bir ahlaki ilke. Yani anlıyoruz ki, Pisagorcular için evrendeki her nesne, her eylem, daha yüksek bir ahlaki gerçeğe işaret eden bir semboldü. Onlar için hayat, adeta okunması ve yorumlanması gereken ilahi bir metindi. Ve şimdi, felsefelerinin zirvesine, her şeyi birbirine bağlayan o muazzam fikre geliyoruz. Kozmosun kendisinin notaları sayılar olan sonsuz bir senfoni olduğu düşüncesi. Bu sözler onların devrimci inancını özetliyor aslında. Onlar için sayılar sadece bir şeyleri saymaya yaramıyordu. Sayılar gerçekliğin ta kendisiydi. Evren sayılardan oluşan, titreşen bir müzikti. Peki bu büyük fikre nasıl ulaştılar dersiniz? Efsaneye göre her şey bir demirci dükkanında başladı. Pisagor, farklı ağırlıktaki çekiçlerin örse vurduğunda çıkardığı seslerin uyumunun aslında çekiçlerin ağırlıkları arasındaki basit tam sayı oranlarından kaynaklandığını fark etti. Bu, evrenin gizli kodunu kırmak gibi bir şeydi. İşte bu somut keşif onları en soyut ve en güzel fikirlerinden birine götürdü, kürelerin müziği. Eğer müzik işitilebilir sayılarla ibaretse, o halde gezegenlerin yörüngeleri de görülebilir sayılar olmalıydı. Onlara göre her gezegen, göksel koroda kendi sessiz notasını çalan bir enstrümandı. Peki bu kadar yüce bir felsefe, bu kadar derin bir dostluk anlayışı, gerçek hayatta sınandığında ne olurdu? İşte Pisagorcu dostluk ilkesinin nasıl sınandığını gösteren bu ölümsüz hikaye, bunun en güçlü kanıtı. Hikayemiz, Tiran Dionysius'un acımasız mahkemesinde başlıyor. Filozof Fintias bir komplo suçlamasıyla idama mahkum ediliyor. Yani tiranlığın kaba gücü felsefenin bilgeliğiyle karşı karşıya geliyor. İşte tam o anda akıl almaz bir şey oluyor. Dostu Damon öne çıkıyor ve inanılmaz bir teklifte bulunuyor. Arkadaşı son işlerini halletmek için dönene kadar onun yerine kendi canını rehin bırakacak. Bu kelimelerin bittiği, felsefenin eyleme dönüştüğü an.
Anlaşma çok netti, çok acımasızdı. Gün batımında Phintias dönmezse onun yerine Daemon idam edilecek. O saraydaki alaycı fısıltıları, bu anlamsız sadakate duyulan inançsızlığı bir hayal edin. Kim bir söz uğruna hayatını ortaya koyardı ki? Ve son anda Phintias geri döner. Bu sarsılmaz sadakat karşısında tiranın mutlak gücü bile erir, Dionysius onları affeder ve bu kutsal bağa üçüncü olarak katılmak için yalvarır. Ama reddedilir. Çünkü onların dostluğu bir krallığın satın alamayacağı kadar değerli bir hazineydi. Peki nasıl oldu da bu kadar gizli, bu kadar içe kapalı bir okulun fikirleri zamanın ötesine ulaştı ve bugün bile dünyamızı şekillendirmeye devam ediyor? Bu mirasın izlerini sürdüğümüzde karşımıza kilit isimler çıkıyor. Fikirlerin meşalesi Arkitas gibi filozof kralların elinde taşındı ve nihayetinde Platon'un felsefesinde yeniden alev alarak bütün Batı düşüncesinin temelini aydınlattı. Ve böylece her şeyin başladığı o ana fikre, uyum fikrine geri dönüyoruz. Erdem bir uyumdur. İyi yaşamak, evrenin müziğiyle ahenk içinde olmaktır. Bu, ahlakı kozmosun matematiğine bağlayan o son ve en büyük felsefi adım. Ve bu binlerce yıllık bilgelik bugün bize tek bir soru soruyor aslında. Eğer evren büyük bir senfoni ise sizin bu müziğe kattığınız nota hangisi? Siz kendi hayatınızın uyumunu nasıl yaratıyorsunuz?